Herkese merhaba dostlar, ben Güngör. Web Deney kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Daha önce sizlere çekmiş olduğumuz En iyi 5 serisinin bu sefer de En iyi 5 akıllı robotunu, akıllı süpürgesini inceleyeceğiz. Daha doğrusu bizlere göre En iyi 5'ini sizlerle birlikte ele alacağız. Bunlar içerisinde kullanıcı yorumlarından tutun da tanıdıklarımız, eş, dost, akrabalarımızdan edindiğimiz bilgilere göre bunları sizlere hazırladık. Gerçekten sağlam ve titiz bir araştırmanın sonucunda 5 tane robotu sizlere sunmaya çalıştık. Bu arada sizler için daha önce çekmiş olduğumuz En iyi 5 serisinde kahve makinesi ve çay makinesi videolarımızı izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim ama yine küçük bir hatırlatma. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki biz bu listeyi oluştururken tabii ki daha farklı robot süpürgeler, daha farklı model ve markalar vardı. Ama biz en uygununu, fiyat performans olanlarını sizlerle paylaşmak istedik. Bunlar içerisinde seleflerine yakın olan marka ve modeller tabii ki yine var. Robot süpürgeler özellikle 2021 yılında evlerin vazgeçilmez teknolojik aletlerinden oldu. Bizler de sizlere en iyi alabileceğiniz 5 tane robot süpürgeyi sunacağız. Öncelikle en pahalı olandan başlayıp en ucuz olana doğru gideceğiz. Kısa hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bir robot süpürge almadan önce nelere dikkat etmelisiniz? En iyi robot süpürgeleri genellikle farklı avantajlar sunarken bir yandan da yüksek batarya kapasitesine sahip olan robot süpürgelerdir. Öncelikli kriterleriniz bunlardan birisi olsun. Öte yandan hangi zeminde kullanacağınıza dikkat edin. Sert zeminde mi, yumuşak zeminde mi, halıda mı, parkede mi? Bunları dikkate alarak robot süpürge tercihi yapmanızda fayda var. Bir de bunların yanında mobilya ve eşyaların altına rahatça girip çıkabilmesi de robot süpürge almanızdaki önemli kriterlerden birisi. Siz evde yokken robot süpürgenizin çalışmasını istiyorsanız Wi-Fi özelliğinin olmasına da dikkat edin. Videonun başında bahsettiğim gibi pahalı üründen ucuz ürüne doğru gideceğiz. İlk akıllı süpürgemiz Roborock S7 Sonic. Roborock markasının S7 modeli gerçekten muazzam bir modeldir. Kendisi daha önce S6'yı, S5'i kullananlar S7'ye geçme konusunda oldukça kararlı gibi gözüküyorlar. Ürünün özelliklerinden önce fiyatıyla başlamak istiyorum ki 5824 liraya şu anda en uygun olarak hepsi burada da sunulmuş. Tabii ki bu fiyatta sizlerin videoyu izlediği tarihe göre değişmeler olabilir. Ürünün özelliklerine, detaylarına şöyle bir bakacak olursak Roborock S7 ıslak ve kuru temizlemeyi bir arada sunuyor ve ayrıca toz kapasitesinin 470 mililitre, su tankının kapasitesinin de 300 mililitre olduğunu belirtebiliriz. Roborock S7'nin önceki nesillere göre kamerasının olmaması dikkat çekiyor ama haritalandırmayı neyle yapıyor? Lidar sensörüyle birlikte yapıyor. Emiş gücü olarak 200 PA'lık değere sahip olan S7 50 Hz frekansında dakikada 3000 titreşim yayabiliyor. 3000 titreşim sağlaması şunu da beraberinde getiriyor. Yere yapışmış zorlu kirlerin çıkarılması ve mop özelliğinin etkili bir temizlik sunmasını sağlıyor. Bir de Roborock S7'nin şöyle bir özelliği var ki mop özelliği halı üzerine çıktığında kendini yukarıya alıyor ve halının ıslanmamasını da sağlıyor. Böylece bazı robot süpürgelerde görmüş olduğumuz mopu sürekli çıkarıp takmadan üzerindeyken sürekli takılı halde temizlik yapabilmesi de artı özelliklerinden birisi S7 modelinin. Ayrıca Roborock S7'de dikkatimi çeken bir özellik vardı ki kauçuk fırçalar. Bu ne işe yarıyor? Kauçuk fırçalar sayesinde tozu daha etkili şekilde yakalayabiliyor. 5200 miliamperlik batarya kapasitesine sahip Roborock S7 3 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca şarj istasyonuna giderken de yerden 5 mm yükselerek tozların yere yapışmamasını sağlıyor. Ayrıca Roborock S7'de sessiz mod özelliği hem motorun dönüşümünü azaltıp enerjiden tasarruf sağlarken hem de su boşaltımını azaltıyor. Peki ürünün olumlu yönlerinden bahsedecek olursak bana göre en önemlisi ürünün mop çıkarma takma derdi olmadığı için üzerindeyken temizleme yapabiliyor ve halının ıslanmamasını sağlıyor yerden yükselerek. Kullanan kişiler de bu özelliğine dikkat çekmiş. Olumsuz olarak ise birkaç yoruma rastladım ki bu yorumlar benim dikkatimi çekti açıkçası. Ürünün alt fırçası bazen yerinden çıkabiliyor gibi bir yorum var
kullanırken bir yandan da lidar sensör dönmüyor uyarısı verildiği söylendi. Bunun da aç kapa ile düzeltilebildiğini de eklemişler. Ama böyle bir sorunun olması da olumsuz bir yönüdür. Ben bu ürünleri sizlere sunuyorum ama olumlu yönlerinden bahsederken bir yandan da olumsuz yönlerini söylemekte fayda var. Nihai kullanıcı için bunlar çok değerli. Şimdi Roborock SED'yi inceledik. İkinci ürünümüze geçecek olursak, ikinci ürünümüz Roidme EV Plus. Bu ürün özellikle dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Sizlerin de görselde görmüş olduğu gibi çöp istasyonuyla birlikte geliyor. Bu istasyon ne işe yarıyor? Onun detaylarından ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim ama ürünün şu anki fiyatı hepsi burada da 4699 lira ama bu kısa süreli bir indirim olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün genelde fiyatı 5000, 5100, 5200 bandında seyrediyor. İlerleyen günlerde bu fiyatta değişmeler olabilir. Bunun da altını çizmeliyiz. Öncelikle bu ürünü satın aldığınızda 2 kutu şeklinde geldiğini söylemek istiyorum. Teknik detaylardan bahsetmeden önce bu istasyonun ne işe yaradığını söylemek istiyorum. Zaten bu üründe seçme nedenimiz bu istasyona sahip olması gerçekten ilgimizi çeken önemli ürünlerden birisi diyebilirim. İstasyon sayesinde sizler akıllı süpürgenizden herhangi bir toz torbası veya herhangi bir aparat çıkarmadan akıllı süpürgenin istasyona giderek içerisindeki tozları buraya otomatik olarak aktarması önemli bir detayı. Sizler de yukarıda görmüş olduğunuz toz torbasını sadece şöyle çekerek, tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi hemen toz torbasını çıkarıyorsunuz. Zaten otomatik olarak onun ağız kısmını böyle çıkarırken kapatıyor kendisi. Takarken de tekrardan orası açılıyor. Tozlar yine o torbaya doluyor. Çok önemli bir detay ve fiyatıyla da ön plana çıkıyor. Ürün toz haznesini otomatik olarak istasyona aktardıktan sonra da süpürme işlemine devam edebiliyor. Ürünün teknik detaylarından bahsedecek olursak 2700 PA emiş gücüne sahipken 500 wattlık da elektrik tüketimi sağlıyor. Ayrıca ozon sterilizasyon özelliğine de sahip olan Roidme EV Plus süpürmesinin paspas yapmasının haricinde koku ve mikropları da yok edebiliyor. Ayrıca ürünün 300 mililitrelik toz kapasitesi bulunurken 2,5 saatlik de kullanım süresi vaat ediyor. Gerçekten en pratik ürünlerden birisini arayanlar ve manuelle çok uğraşmak istemeyenler için biçilmiş kaftan ürünlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ürünün olumlu yönlerinden bahsedecek olursak 2700 PA'lık emiş gücünün bulunması ve çöp istasyonunun bulunması benim dikkatimi çeken en önemli detaylar. Yine kullanıcı yorumları da bunu destekler nitelikte. Kullananlardan sormuş olduğumuz olumsuz yönlerden bahsedelim biraz da. Ürünün engellere takılması ve dar alanlarda biraz fazla hamle yapıp zaman kaybı yaptığı da söylenenler arasında. İkinci ürünümüz Roidme EV Plus'tan bahsettikten sonra geliyoruz üçüncü ürünümüz Xiaomi V3 Vacuum modeline. Bu ürünün de öncelikle en uygun fiyatını Trendyol'da bulduğumuzu söyleyebiliriz. 3399 liralık fiyatıyla yine uygulama ile kontrol edilebilen bu model ayrıca 600 mililitrelik toz kapasitesi sunmasıyla birlikte ön plana çıkıyor. 180 dakikalık yani 3 saatlik süpürme süresi vaat ederken 2600 PA'lık emiş gücü de gayet yeterli diyebiliriz. Yine bu cihazda da önemli detay olarak hem süpürme hem de paspas özelliği mevcut. Bunlara ek olarak kamera haricinde yine lidar sensörüyle birlikte evinizi, eşyaları tarayarak haritalandırma yapıyor ve bunu da oldukça kolay bir şekilde yapıyor. Bu ürünün dikkatimi çeken en önemli özelliğini sizlere söyleyeceğim. Hatta bu listede yer almasındaki en önemli özelliği 7 tane haritalandırma yapabilme seçeneği bulunuyor. Yani sizler için büyük evlerde, büyük mekanlarda bunların kolaylık olduğunu belirtebiliriz. 7 tane haritalandırma gerçekten önemli bir detay. Ürünün yine olumlu yönlerinden bahsedecek olursak ürün gayet sessiz bir şekilde çalışırken toz emiş gücünün de iyi seviyelerde olduğu söyleniyor. Hatta gelen yorumlardan birisi de şuydu: bazı engellerde şahlanıp gayet iyi bir şekilde geçtiği söyleniyor. Olumsuz olarak ise gözüme takılan bir yorum var ki o da şarj istasyonunun biraz kısa olmasıydı. Xiaomi V3 Vacuum modelini sizlere sunduktan sonra şimdi geliyoruz sondan birinci ürünümüz olan yani dördüncü ürünümüze. Dördüncü ürünümüz ise Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro. Bu da en uygun fiyatıyla şu anda hepsi burada da satışa sunulmuş. 2742 lira. Fiyat değişmelerinin ilerleyen günlerde farklı seviyelerde olabileceğini de söylemekte fayda var. Güncel fiyatlarına ulaşmak için zaten açıklama kısmına tüm ürünlerin linklerini bırakacağım. Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro belki de ülkemizdeki en fazla satılan modellerden birisi. En fazla satılanı desek de yanlış olmaz. Hatta bunu şu an aktif olarak kullanan arkadaşımdan gelen yorumları dikkate alarak bu videoyu da yine hazırladım. Olumlu olumsuz yönlerini de onun yorumlarıyla birlikte sizlere sunacağım. Tabii ki benim dikkatimi çeken önemli özellikleri var. Bunları da aktaracağım. 2 santimetre engel aşma kapasitesiyle birlikte
evinizi ilk tanıttıktan sonraki süpürmelerde gayet kolay bir şekilde süpürdüğü söyleniyor. 2100 PA emiş gücü sunarken bunun biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz ama fiyatına baktığımızda bunun da göz ardı edilebileceğini belirtelim. Zaten emiş gücü akıllı süpürgeler için aman aman ilk dikkat edilmesi gereken özellik değil. Zaten fırçalar topladıktan sonra bir şekilde içerisine çekiş sağlıyor. Kıl, toz, tüy, kırıntı gibi kirleri ortalamanın üstü bir şekilde topluyor ve gayet iyi bir performans sunuyor. Yine ürünün toz ve su tankı 300'er mililitrelik kapasitesiyle ön plana çıkarken 2 saatlikte kullanım süresi vaat ediyor. Bunun için arkadaşımdan gelen kullanım deneyiminde ise 2 saatlik vaat süresinin gerçekten doğru bir süre olduğu belirtildi. Yine ürünün evi taradıktan sonra, haritalandırma yaptıktan sonra gayet iyi seviyelerde bunu kullanıp bir sonraki süpürmelerde performansının üst düzeyde olması olumlu yönlerinden birisi. Bazı engellerin lazer tarafından görülmeyip bu engellerde takılması ise olumsuz yönlerinden birisiydi. Dördüncü ürünümüzde inceledikten sonra şimdi geliyoruz son ürünümüze, yani Anker UEFI RoboVac 35C modeline. Bu modelin fiyatı ise yine en uygun olarak, güncel olarak Amazon'da 1699 lira ve bu fiyata bir robot süpürge alıyorsunuz. Tabii ki negatif yönlerde olabilecektir ama fiyatını göz önüne aldığınızda bunlar da çok fazla önemsemeyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi özelliklerinden bahsedecek olursak, yine uygulama üzerinden kontrol edilebilen bu model HEPA filtresiyle birlikte beğeni topluyor. Ürünün toz kapasitesinin 600 mililitre olup biraz önceki incelediğimiz ürünlere göre geride kalmadığını söyleyebilirim ama şurada bir nokta var ki 1500 PA'lık emiş gücüne sahip, biraz da olsa onlardan geri kalıyor. Bu ürün yine halılarda ve sert zeminlerde kolayca kullanılabiliyor ama bu ürünümüzde mop özelliği, yani paspas özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Zaten bu fiyata bir ürün alıyorsanız da bazı şeylerden feda etmek zorundasınız. 16 mm'ye kadar engelleri aşabilen RoboVac 35C modeli sizlerin de fotoğraftan gördüğünüz üzere ince tasarımı olmasıyla birlikte mobilyaların, eşyaların altına rahatlıkla girip işlemini yapabiliyor. Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birisi düşük sesle çalışması ve 2 saatlik kullanım süresi vaat etmesi. Fiyatının 1699 lira olması ürünün yine olumlu noktalarından birisi. Olumsuz olarak ise mop özelliğinin, yani paspas özelliğinin bulunmaması ve emiş gücünün bir tık düşük kalmasını söyleyebiliriz. Ürünün haritalı olanı da var. Biraz daha bütçeyi artırıp onu da tercih edebilirsiniz. Birazcık haritalı modeli olmadığı için evin içerisinde deli dana gibi gezdiği de gelen yorumlar arasındaydı. Şimdi 5 tane ürünümüzü inceledik. Ön plana çıkan özelliklerini, kullanıcı yorumlarını, olumsuz yönlerini sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bu 5 ürün arasından ben olsaydım hangisini tercih ederdim? Roidmi'nin EV Plus modelini ben şahsen tercih ederdim. Eğer bütçem 4000-4500 bandındaysa birazcık bütçemi yükselterek bu ürünü yine tercih edebileceğimi söyleyebilirim. Ürünün ön plana çıkan özelliğinin çöp istasyonunun bulunması ve bunu otomatik olarak toz aktarımını, kir aktarımını yapması. Genel olarak toparlayacak olursak piyasada artık gün be gün o kadar çok robot süpürge çıktı ki bu modeller arasında kararsız kalmanız oldukça doğal. Bizler en uygunlarını inceleyip sık dokuyup sizlere sunmaya çalıştık. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı bir video olur. Siz olsaydınız hangisini tercih ederseniz onu da yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Eğer bu türde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.